Putin'i tamamen delirmekle itham etti Trump. Ona bir şeyler oldu, kesinlikle çıldırdı diye yazdı. Avrupa Birliği Amerika'yı sömürmek amacıyla kuruldu. Macron'a karısı uçakta tokat mı attı? Tarihi düzeyde bir yolsuzluktan söz ediyor. Trump ise aslında bu ithamları kulak ardı ediyor. Donald Trump nefes kesici bir hızla zenginleşiyor. The Future I Saw isimli çizgi romanın deprem tahmini nedeniyle gezginler Japonya'ya seyahat etmekten kaçınıyor. Efendim Ekonomi Gazetesi stüdyosundan herkese selamlar, sevgiler. Bugün 26 Mayıs Pazartesi. Wall Street Journal'ın yeni yayınıyla birlikteyiz. Yine hızlıca dünyada olan bitene bakacağız. Yabancı basında neler var? Birlikte üzerinden geçeceğiz. Amerika ile başlayalım. Cuma günü son yayını yaptığımız sırada Amerikan Başkanı Trump'tan bir paylaşım geldi. Dedi ki Avrupa Birliği Amerika'yı sömürmek amacıyla kuruldu. Bizimle ticaret müzakerelerinde son derece nazlı davranıyorlar dedi. Görüşmeler hiçbir yere varmıyor. AB ürünlerine 1 Haziran'dan itibaren %50 vergi koyalım diye yazdı. Ve haftanın son günü bombanın pimini çekti, bıraktı. Sonra Trump da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen telefonla görüştü. Trump dün bu görüşmeye ilişkin çok güzel bir görüşme yaptık dedi. Von der Leyen de X'te bir paylaşım yaptı. Avrupa'nın görüşmeleri hızla ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır olduğunu, ancak iyi bir anlaşmanın 9 Temmuz'a kadar zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Leyen'in talebi karşılık bulmuş olacak ki Trump %50'lik yeni tarifeleri 1 Haziran'dan 9 Temmuz'a ertelemeye karar verdim açıklaması yaptı. Bu duyuruyla birlikte Avrupa borsaları haftaya toparlanmayla başladı diyebiliriz. Ama AB tarafından sert bazı açıklamalar da geliyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Trump'ın gümrük vergisi gaspı karşısında AB'nin geri adım atmayacağını söyledi. Bu tür şantajlara müsamaha gösterilemez dedi. Amerika sanki diğer ülkeler buna boyun eğecekmiş gibi kendi koşullarını başkalarına agresif bir şekilde dayatıyor. AB'nin şantajlar karşısında yapması gereken dik durmak, ancak çatışmanın tırmanmasına izin vermemek diye konuştu. AB temsilcileri bugün tekrar Amerika'ya gidiyor. Üst düzey yetkililer Trump'ın cuma günkü ifadelerini kritik müzakere aşamasının başlangıcından önce baskıyı artırma girişimi olarak görüyorlar. Handelsblatt'ın haberine göre de AB müzakerecileri sanayi ürünleri, otomobiller ve bazı tarım ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde Amerika'nın istediği indirimleri yapmak istiyormuş. Rusya-Ukrayna gündeminde ise rüzgar yine terse döndü. İstanbul zirvesinde karşılıklı esir takası dışında elle tutulur bir sonuç çıkmamıştı. Hatta çatışmalar daha da şiddetlendi diyebiliriz. Özellikle Rusya'nın bugüne kadarki en büyük drone saldırısını başlattığı haberleri 2 gündür medyayı meşgul ediyor. Gelişmelere tabii Trump da tepki gösteriyor. Putin'i tamamen delirmekle itham etti Trump. Putin'le her zaman çok iyi bir ilişkim var ama ona bir şeyler oldu, kesinlikle çıldırdı diye yazdı. Görüşmelerin ortasındayız ve o Kiev'e diğer şehirlere roket atıyor. Bir sürü insanı öldürüyor. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor, birazcık bile. Eğer Ukrayna'nın tamamını istiyorsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açacak ifadelerini kullandı. Tabii Zelenski'ye de söyleyecekleri vardı. Zelenski konuşma tarzıyla, üslubuyla ülkesine iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor. Bundan da hoşlanmıyorum ve artık durması daha iyi olur şeklinde yazdı. Trump'ın bu ifadelerinden sonra Zelenski de bir paylaşım yaptı. Ne dedi? Dünya tatile gidebilir ancak hafta sonu olmasına rağmen savaş devam ediyor. Amerika'nın ve dünyadaki diğerlerinin sessizliği yalnızca Putin'i cesaretlendiriyor değerlendirmesi yaptı Ukrayna lideri Zelenski. Bugün New York Times'ta bir dosya haber vardı. Trump ve ailesinin servetinin Oval Ofis'te geçirdiği yaklaşık 125 günde 2 milyar dolar arttığı yazılıyor. Batı medyasında günün manşet haberlerinden biri bu. Kimi gazetelerde çok sert ifadeler de kullanılıyor. Trump dünyanın en güçlü politikacısı olma konumunu özel kasasını doldurmak için utanmadan kullanıyor diyorlar. Kripto para anlaşmaları, TV sözleşmeleri, yabancı ülkelerde tatil köyleri ve gökdelen projeleri ve hatta Katar'dan hediye edilen 400 milyon dolarlık jumbo jet'e işaret ediliyor. Trump ailesinin ve iş ortaklarının şimdiye kadar kripto işlemlerden 300 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Oğullarının sadece Emirates'le toplam değeri 2 milyar doları bulan kripto sözleşmeleri imzaladığının altı çiziliyor. Trump'ın yeni başkanlığının ne kadar karlı olduğu Forbes'un zenginler sıralamasında da belgelendi deniliyor.
kişisel servetinin şu anda 6,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyormuş. Bu rakam geçen yıla göre 1,2 milyar dolar daha yüksekmiş. Sonra oğullarının sürekli olarak yeni gayrimenkul anlaşmaları ayarladıkları yazılıyor. Belgrad'da bir otel komplekse, Dubai'de 80 katlı gökdelen, Doha'da 5,5 milyar dolarlık lüks golf tesisi, Suudi Arabistan'daki Cidde Kulesi veya Vietnam'da bir gökdelen ve 1,5 milyar dolarlık bir golf tesisi daha. Ama diyorlar en şaşırtıcı olan bir diğer şey de siyaset kurumlarının ve birçok seçmenin Trump'ın bu açgözlü küstahlığına karşı öfkelenmemesi diyorlar. Güç siyasetiyle iş anlaşmalarının sıklıkla bir araya getirilmesini kolaylaştıran şey denetim otoritelerinin çoğunun zayıflatılmış veya tamamen ortadan kaldırılmış olmasıdır. Eleştirmenler aynı zamanda tarihi düzeyde bir yolsuzluktan söz ediyor. Trump ise aslında bu ithamları kulak ardı ediyor. Donald Trump nefes kesici bir hızla zenginleşiyor deniliyor. Trump bu yılan hikayesine dönen US Steel ve Nippon anlaşmasına dair bir paylaşım yaptı. İki şirket arasında bir ortaklık olacağını duyurdu. Basında çıkan haberlere göre bu ikonik Amerikan şirketinin devrine onay verdiği anlamına geliyormuş. Trump Truth Social'da uzun değerlendirme ve müzakerelerin ardından US Steel'in Amerika'da kalacağını ve genel merkezini Pittsburgh'da tutacağını duyurmaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Trump bu planlı bir ortaklık olacak ve en az 70 bin iş yaratacak. Amerikan ekonomisine 14 milyar dolar katkı sağlayacak. Ayrıca yatırım önümüzdeki 14 ay içinde gerçekleşecek ifadelerini kullandı. Şimdi Avrupa'ya geçmeden Amerika'dan biraz haber verelim. Scott Bessent'ın Amerika Hazine Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Tekstil sektörünün Amerika'ya dönmesine gerek yok demişti. Trump bunu destekleyen bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika'nın tişört, spor ayakkabı, çorap üretmeyi amaçlamadığı ortada. Bunun yerine tank, çip, bilgisayar gibi büyük şeyler üretmek istiyoruz dedi. Harvard'la son bir haftadır arada tansiyon yükseldi biliyorsunuz. Uluslararası öğrencilerin bilgilerini kendilerine iletmesini istiyor Trump yönetimi. Sadece diyor kim olduklarını bilmek istiyorum. Bu makul bir talep diyor. Harvard'daysa bu ödeneklerin kesilmesinden dolayı Trump yönetimine ciddi bir tepki var. Aynı zamanda öğrencilerin diğer kıtalarda kendilerine okullar baktıkları da son gelen bilgiler arasında. Amerikan kıtasında son bir haber. Venezuela Devlet Başkanı Maduro hafta sonu seçim vardı. Parlamento ve bölgesel seçimler vardı. Muhalefet boykot ediyordu ama işte 21 milyon seçmenin sadece 8,9 milyonu oy kullanmaya gitti. Bu da %42 yapıyor. Son derece düşüktü. Oyların %82'sini almış Maduro. El Cezire muhabirinin bir ifadesi var. Seçim kampanyası sırasında muhalefetin boykot çağrısı konusunda bölündüğünü, bu nedenle Maduro'ya karşı daha güçlü bir meydan okuma sunmanın zorlaştığını belirtiyor El Cezire muhabiri. Diyelim Avrupa ile devam edelim şimdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir Asya turuna çıktı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bugün kendisi. Yaklaşık 10 yıl sonra Hanoi'ye yaptığı ilk ziyaretmiş. Macron'un gümrük vergileri tehdidiyle karşı karşıya olan eski Fransa sömürgesi Vietnam'daki nüfuzunu artırmak amacıyla düzinelerce anlaşma imzalamaya hazırlandığı yazılıyor. Anlaşmalardan ilk detaylar gelmeye başladı. Birincisi değeri 7 milyar euroyu bulan 20 tane Airbus uçağı anlaşması imzalanmış. Başka gözlem uyduları, aşılar ve demiryolu işbirliklerini içeren 30'dan fazla anlaşma imzalanmış. Toplam değeri 5,3 milyar euroyu bulacak deniliyor. Macron'un bir açıklaması var. Diyor ki iki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz. Vietnam ve Fransa özelinde Güneydoğu Asya ülkeleriyle Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin daha da iddialı olacağı yeni bir sayfayı yazmak üzereyiz diyor. Fransa'nın eski sömürgesiyle daha güçlü bağlar kurma çabası Washington ve Pekin'in dışında bir üçüncü yol sunma girişimini işaret ediyor. Değerlendirmeleri yapılıyor. Bu arada Macron Hanoi Havalimanı'na inerken enteresan bir şey yaşandı. Uçak kapısı tam açıldığı sırada Macron'un yüzünün kırmızı ceketli biri tarafından tutulup ittirildi. Kimisine göre tokatlandığı bir video ajanslara düştü. Macron o hamlenin etkisiyle geriye bir adım attığı sırada kameraların o anı çektiğini fark edince afalladı. Gayri ihtiyari bir selam verdi kameralara. Sonra eşi Brigitte'le merdivenlerden inerken eşinin koluna girmediği de o objektiflere yakalandı. Daha sonra Elize Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı. Olayın karı koca arasında bir şakalaşma olduğu ileri sürüldü. Ama video viral oldu ve herhalde hiçbir devlet lideri o halde görünmek istemezdi. Bugünün de Dış Haber magazini bu olsun. Asya'ya geçmeden Avrupa haberlerini bir kısa tüketelim. Şimdi Avrupa'nın büyük limanlarındaki yoğunluklar artıyormuş. Deniliyor ki hani önümüzdeki dönemde navlunlar daha da artabilir. Almanya'nın
Bremerhaven limanında rıhtımlardaki bekleme süresi Mart sonuyla Mayıs ortasında %77 artmış. Aynı dönemde Belçika Antwerp limanında gecikmeler %37, Hamburg limanındaysa %49 artış göstermiş. Alman Ekonomi Enstitüsü'nden bir açıklama var. Diyorlar ki Trump'ın bu görev süresinin sonuna kadar Avrupa Birliği için öngördüğü %50'lik gümrük vergisi uygulanmaya devam ederse Alman ekonomisi 2028 yılı sonuna kadar 200 milyar euro kadar kaybedebilirmiş. Geçenlerde bir izleyicimiz sormuştu. Yani Almanya'da zorunlu askerlik gündemde mi, hani ne olacak konuşuluyor ama akıbeti ne olur gibi. Bugün Savunma Bakanı Pistorius'tan bir açıklama var. Ülkenin NATO yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli sayıda gönüllü askere gidememesi halinde önümüzdeki yıl zorunlu askerliği yeniden başlatabileceklerini söylüyorlar. Almanya'nın en az 200 bin aktif görevdeki asker de dahil olmak üzere 460 bin asker ve yedek askeri seferber edebilmesi gerektiğini ifade ediyor Alman Savunma Bakanı. Papa'dan bir haber var. 14. Leo konklav bonusunu geri getiriyormuş. Konklav bonusu, yani Vatikan'da bir gelenek, her yeni seçilen Papa çalışanlara bir işte culus gibi bir para dağıtıyor. 500 euroluk bir ikramiye. Bu 2013 yılında aslında Papa Francis, işte önceki Papa tarafından kaldırılmış. Bunu yeniden, bu geleneği yeniden canlandırmak istiyor deniliyor yeni Papa. Diğer taraftan Fransa'da bir taksici protestosu vardı. Onunla alakalı bir gelişme var. Başbakan Bayrou hasta taşımacılığını düzenleyen anlaşmanın yarından itibaren revize edileceğini duyurdu ki taksicilerin beklentisi de bu yöndeydi. Madrid'de on binlerce kişi sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı protesto düzenledi hafta sonu. Ciddi kalabalıklar vardı. Şimdi İrlanda işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail işletmelerle ticareti yasaklamak için harekete geçmiş. Bir diğeri Malta'dan. Malta'da Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Filistin devletini resmen tanımayı planladığını söylüyor. Peki şimdi Asya'daki diğer habere bakalım. Geçtiğimiz hafta Japonya'nın Nisan ayında rekor yabancı ziyaretçi çektiği haberini paylaşmıştık. Bu sefer yaz dönemi rezervasyonlarındaki düşüşe ilişkin bir haber veriyoruz. Japan Times'ın haberi bu. Diyorlar ki The Future I Saw isimli çizgi romanın deprem tahmini nedeniyle gezginler Japonya'ya seyahat etmekten kaçınıyor. Asya'nın önemli tatil destinasyonlarından Japonya'ya yapılan rezervasyonlar yoğun yaz sezonu öncesinde düşüşe geçti. Nedeni bir manga çizgi romanında kehanet edilen yaklaşan deprem söylentileri. Manga sanatçısı Tatsuki'nin 1999'da bir çizgi romanı yayınlanmış. Bu çizgi romanda 2025 Temmuz'unda büyük bir deprem olacağı uyarısı yapılıyor. Son zamanlarda da bu deprem spekülasyonları sosyal medyada yeniden canlanmış. İnsanları bu tarihte Japonya'ya seyahat etmemeleri yönünde uyaran YouTube videoları var. İşte Facebook paylaşımları var. Milyonlarca izlemeye ulaşmış bunlar. Ama etkisinin büyüklüğünü haberlerle tam anlamıyoruz. Yani bu rezervasyon iptalleri, rezervasyonlardaki düşüşlerle alakalı. Yani yaz sezonu için rezervasyon oranı nedir? Geçtiğimiz seneyle aradaki fark nedir? Tam olarak bu soruların cevabı haberde yok. Diyelim günün fotoğraflarıyla devam edelim. Macron Vietnam ziyareti sırasında Hanoi'deki Van Mio tapınağında davul çalarken görünüyor. Minecraft oyuncuları kostümleriyle Bolivya La Paz'da Geek Pride etkinliğinde görülüyor burada. Polis reformu ve sivil haklar aktivistleri George Floyd'un öldürülmesinin 5. yıl dönümünü anmak için Houston'da toplandı. George Floyd'un ailesiyle avukatını görüyoruz burada da. Rusya ve Ukrayna ateşkes çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından biner kişilik esir takası gerçekleştirdi. Ukrayna'da savaş esiri değişiminde kayıp yakınlarının fotoğraflarını gösteren aileler görülüyor burada da. İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasında Napoli uzandı. Diego Maradona stadyumunda Cagliari 2-0 yenen Napoli taraftarları gece boyunca doyasıya kutladı şampiyonluğu. Asya'dan haberlerle bir devam edelim şimdi. Japonya'da pirinç krizine yeni plan açıklandı. Şimdi kendine pirinç bakanı dedirten yeni bir bakan atandı biliyorsunuz. Bundan sonra hükümetin rezerv pirinçlerinin serbest bırakılmasına ilişkin bir program yürürlüğe konulacak. Hükümet bundan sonra ihale yöntemini kullanmayacakmış. Bunun yerine büyük perakendecilerle doğrudan sözleşme imzalayacağı
bildiriliyor. Tokyo Üniversitesi geçici olarak Harvard'dan uluslararası öğrencileri kabul edebileceğini açıklamış. Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmuşlardı. Onu da söylemiş olalım. Şirketlerde ne var? Samsung S25'i piyasaya sürmüştü yılbaşında biliyorsunuz. Güney Kore'de satışlar 2 milyon adedi aşmış. Sanıyorum bir de S25 Edge geliyormuş. Bu rüzgardan faydalanacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan Volkswagen'de dizel skandalı davası görülüyordu. 4 eski yönetici dolandırıcılıktan suçlu bulundu. 2 sanık birkaç yıl hapse mahkum edilmiş, 2 eski çalışan da ertelenmiş hapis cezası almış. Efendim bugün de haberlerimiz bunlardı. Dünyanın hali buydu. Wall Street Journal'ın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Beğendiğiniz yorum yaptığınız için ayrıca minnettarız. Yarın yine bu saatlerde bu ekranlarda birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.